Alya, bir kızımız olduğunu bana nasıl söylemezsin? Affet. Onun güvenliği için çok korkuyordum. Merhaba, ben senin babanım. Sizi bir daha asla bırakmayacağım. Size öyle çok hasret kaldım ki ikinizi de her şeyden çok seviyorum. Alya'nın Mardin'den ayrılmasının üzerinden 3 yıl geçmişti. Bu süre zarfında herkesin hayatı değişmişti. Ancak ne Cihan ne de Alya birbirlerini unutabilmişti. Cihan her şeyden çok sevdiği kadını bir daha asla göremeyeceği düşüncesiyle yaşamaya devam ediyordu. Onu geçmişe bağlayan tek şey Deniz'di. Alya oğlunun Cihan'la iletişim kurmasına izin veriyor, düzenli olarak telefonlaşıyor ve zaman zaman oğlunun fotoğraflarını gönderiyordu. Ancak Alya, en önemli konuda sessiz kalmıştı. Ayrıldıktan sonra ortak kızlarını dünyaya getirdiğini asla itiraf etmemişti. Bir gün yıllarca süren sessizlik aniden sona erdi. Alya Albor'un malikanesinin eşiğinde belirdi. Yanında Deniz duruyordu ve kucağında küçük bir kız çocuğu vardı. Cihan onları görünce bir an dona kaldı. Gözlerine inanamadı. Çocuk onu en çok etkilemişti, çünkü hemen bunun kendi kızı olduğunu anlamıştı. Alya'nın hayatta olması ve tekrar karşısında durması büyük bir sevinç kaynağı olsa da, Cihan bunca yıldır biriken acıyı gizleyemiyordu. Alya'nın hiçbir şey açıklamadan gitmesini, hele ki kızının doğumunu ondan saklamasını affedemiyordu. Alya yaptıklarını açıklamaya çalıştı, ancak Cihan onu dinlemeye hazır değildi. Şimdi konuşanın akıl değil, acı olduğunu hissetti ve bu konuşmayı ertelemeyi istedi. Hala sormadan edemediği tek şey, kızını neden ondan sakladığıydı. Alya dürüstçe itiraf etti ki, bunca zamandır korku içinde yaşamıştı. Ailenin düşmanlarının çocukları Cihan'a karşı kullanabileceğine inanıyordu. Bu yüzden hepsini koruyacağına inanarak Mardin'den olabildiğince uzak durmaya karar vermişti. Cihan cevabını sessizce karşıladı. O sadece Alya'nın bu evde her zaman hoş karşılanacak bir misafir olacağını, çünkü malikanenin onun evi olarak kalacağını söyledi. Ancak hiçbir şey olmamış gibi her şeyi eski haline döndüremezdi. Aralarındaki güven çok fazla yıkılmıştı ve bir zamanlar sahip oldukları ilişkiye hemen geri dönmeye hazır değildi. Alya itiraz etmedi. Tam olarak bu tepkiyi bekliyordu ve ondan anında affedilme talep etme hakkı yoktu. Duygularını sözlerle değil, eylemlerle kanıtlamaya karar verdi. Onun için en önemli şey, yanında kalmak ve asla sevmeyi bırakmadığı kişinin güvenini yavaş yavaş yeniden kazanmaktı. Sadakat beklenmedik bir şekilde Alya'nın tarafını tuttu. Bir zamanlar birlikteliklerine en çok karşı çıkan kadın, yaşadıkları tüm trajedilerden sonra tavrını tamamen değiştirdi. Hem Cihan'ın hem de Alya'nın ne kadar acı çektiğini gördü ve tekrar bir aile olmalarına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya karar verdi. Alya'yı giderek daha sık destekledi, oğluyla konuşmaya ve hakaretin mutluluklarını tamamen yok etmesine izin vermemesi için onu ikna etmeye çalıştı. Aynı akşam Cihan yine de uzak duramadı. Öfkesine ve hayal kırıklığına rağmen Alya'nın kaldığı odaya geldi. Her şeyden önce kızını daha yakından tanımak istiyordu. Kızı dikkatlice kucağına aldı, sonra onu çok özleyen ve onunla tekrar birlikte olmaktan mutlu olan Deniz ile uzun uzun konuştu. Alya ile yalnız kaldıklarında, aralarında nihayet samimi bir konuşma gerçekleşti. Alya, son 3 yılda olan her şeyi anlattı. Korkularını gizlemedi ve en çok çocuklarını kaybetmekten korktuğunu dürüstçe itiraf etti. Kızının doğumunda bile onu sessiz tutan da bu korkuydu. Cihan'ı babalık hakkından mahrum etmek istemiyordu. Ancak sessizliğin çocukları tehlikeden koruyacağına inanıyordu. Cihan yavaş yavaş duruma farklı bir gözle bakmaya başladı. Karşısında onu kasten incitmek isteyen bir kadın değil, sürekli korku içinde yaşayan ve çocuklarını kurtarma arzusuyla yönlendirilen kararlar alan bitkin bir anne görüyordu. Öfkesi zayıflamaya, yerini şefkat ve anlayışa bırakmaya başladı. Alya'dan bir daha hayatından kaybolmamasını ve kaybettiği zamanı telafi etme fırsatı vermesini istedi. Her şeyden önce kızını tanımak, Deniz ile daha fazla zaman geçirmek ve her iki çocuğuna da gerçek bir baba olmak istiyordu.
Alya bir daha asla kaçmayacağına söz verdi. Yerinin Cihan'ın yanında olduğunu ve çocukların babalarının yanında büyümeleri gerektiğini anlamıştı. Cihan Alya'ya olan duygularının kaybolmadığını gizlemedi. Onu 3 yıl önceki kadar çok seviyordu. Ancak ilişkilerini yeniden kurmanın zaman alacağını dürüstçe itiraf etti. Birbirlerine tekrar güvenmeyi, korkuları hakkında açıkça konuşmayı ve bir daha asla yalanların veya manipülasyonun aralarına girmesine izin vermemeyi öğrenmeleri gerekecekti. Alya bunu tamamen kabul etti, çünkü artık ailesini bir daha asla kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazırdı. Şahin'in ölümünden sonra psikolojik rehabilitasyon tedavisi gören Nare, kısa süre sonra malikaneye geri döndü. Tedavi yavaş yavaş normal hayatına dönmesine yardımcı oldu. Alya'yı gördüğünde kaçtığı için onu suçlamadı, çünkü o zamanki kararlarının kayıtsızlıktan değil, korkudan kaynaklandığını çok iyi anlıyordu. Aksine Nare arkadaşını desteklemeye ve Cihan'ın güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olmaya karar verdi. Ailelerinin hala mutlu bir geleceğe sahip olma şansı olduğuna inanıyordu. Ancak malikaneye huzur ve sükunetin yeni yeni gelmeye başladığı bir dönemde, Mardin'e gizemli bir kişi geldi. Bilinmeyen bir adam, gereksiz yere dikkat çekmeden Albora ailesini gizlice gözlemlemeye başladı. Kimse onun aslında Alya'nın biyolojik babası olduğunu bilmiyordu ve Alya'nın kendisi bile onun varlığından şüphelenmiyordu. Onun ortaya çıkışı, geçmiş yılların acı tecrübelerinden ders alan ve artık hiçbir tehlikeyi görmezden gelmeyecek olan Cihan'da hemen şüphe uyandırdı. Bu gizemli figür, tarihte yeni bir dönemin başlangıcı olacak, uzun zamandır saklı kalmış aile sırlarını ortaya çıkaracak ve Albora ailesini mutlulukları için bir kez daha mücadele etmeye zorlayacaktı. Alya'nın dönüşünden sonra, hikaye duygusal uzlaşmadan eski sırların yavaş yavaş açığa çıkmasına doğru ilerleyebilir. Cihan kızıyla giderek daha fazla zaman geçirmeye başlar. Başlangıçta kız, yabancı bir adamdan biraz çekinir, ancak ona çok çabuk alışır. Çocuklarıyla iletişim kurmak, yavaş yavaş Alya'ya karşı duyduğu kızgınlıktan kurtulmasına yardımcı olur. Alya da Cihan'a baskı yapmamaya çalışır. Her şeyi hemen eski haline döndürmesini istemez, sadece yakınlarda yaşar, aileye yardım eder, hastanede çalışır ve her gün davranışlarıyla ondan gerçeği bir daha asla saklamayacağını kanıtlar. Zamanla akşamları tekrar birlikte vakit geçirmeye, daha çok konuşmaya ve bir zamanlar onları birleştiren güveni yavaş yavaş yeniden kurmaya başlarlar. Ancak ailenin hayatında nihayet huzur ve sükunetin hüküm sürdüğü sanılırken, kader yeni bir sınav hazırlamıştır. Alya'nın biyolojik babası olduğu ortaya çıkan gizemli bir adamın ortaya çıkışı, yıllarca saklı kalmış sırların kapısını aralar. Onun gelişi sadece Alya'nın hayatını değil, tüm Albora ailesinin geleceğini de değiştirebilir.